Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Urla'da bulunan Karantina Adası'nı hep birlikte keşfedelim. Drone görüntülerini izlemeyi seviyorsanız kanala abone olup videolarıma göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler. Karantina Adası, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan bir adadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıkla mücadelede kullanılan ada, adını Fransızların 1865'te yaptığı karantina tesislerinden almıştır. Adadaki karantina binaları Osmanlılar tarafından Fransızlara yaptırılmıştır. Binalar hazırlanınca sahil ve hudutlar sağlık ekipleri tarafından başlayan çalışmalar 1950 senesine kadar aralıksız olarak sürdürüldü. Kurulduğu döneme göre oldukça ileri bir teknoloji kullanarak oluşturulan bu tesisler 1865-1869 yılları arasında karantina uygulamaları için yoğun olarak kullanılmış ve sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da faaliyet halinde olmuştur. Karantina Adası, dünyada ayakta kalmayı başarmış olan 3 tahaffuzhane adasından biridir. Diğerleri, Amerika'daki Ellis Adası ve Hırvatistan Dubrovnik'teki Zupa Dubrovačka Adası'dır. Ada 323 bin metrekarelik bir alana yayılır. Adada antik Klazomenai kenti kalıntıları bulunur. Karaya bağlanması ilk kez Büyük İskender devrinde olmuştur. Antik çağda karayla kurulan bağlantı yolları zamanla yıkılmış, 1955 yılında dolgu alanlar yapılmıştır. Karantina Adası 1950'lerde Deniz ve Güneş Enstitüsü, 1960'larda Kemik ve Mafsal Hastalıkları Hastanesi olan tesisler, 1986'da Urla Devlet Hastanesi'ne dönüştürüldü. Devlet Hastanesi, 10 Ekim 2014 tarihinde ada dışında inşa edilen 150 yataklı yeni hastane binasına taşındı. Karantina Adası'ndaki 16 tarihi yapı restore edilmektedir. Yapıların 600 kişilik kapasitesi vardır ve Covid-19 sürecinin ilk 6 aylık döneminde de bölgede karantinada kalması gereken kişiler için kullanılmıştır. Bazı gruplar 14 günlük karantina süresi için bu adaya yerleştirilmiştir.
Yeni video konsepti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altında bulunan yorumlar bölümünden benimle paylaşırsanız sevinirim.